1978'de bir Sovyet-Afgan ekibi, Altıntepe adlı küçük bir höyükte 20.000 altın obje buluyor, taç, broş, sikke, lacivert taşı kakmalı süsler. Buna Afgan Tutankamon'u deniyor. AMA, hikayenin asıl kısmı bulgudan sonra başlıyor. 1980'lerin sonunda bu hazine gizlice Cumhurbaşkanlığı sarayının altındaki bir kasaya taşınıyor ve yıllarca kimse dar bir çevre dışında hazinenin sağlam olup olmadığını bilmiyor. Çoğu kişi eritildiğini ya da kaybolduğunu düşünüyor. Kasa ancak 2003 ile 2004'te keşfi yapan arkeoloğun gözü önünde açılıyor. 20.000 obje yerli yerinde. Kabil'in kuzeyinde, eski kuşağın başkentlerinden birinde 1930'larda Fransız arkeologlar bir binada garip bir şey buluyor. Tuğlayla tamamen örülmüş, 2000 yıldır kimsenin girmediği 2 oda. İçeride çıkanlar şaşırtıcı. Roma camı, Hint fil dişi oymalar, Çin laküeleri, Yunan mitolojisi, sahneli madalyonlar, sanki biri antik dünyanın ticaretini tek bir ana dondurup saklamış. Kim, neden örmüş bu duvarları? Hala kimse kesin bilmiyor. Kuzey Afganistan, Mezar-ı Şerif'e yakın bir ova. Burada 4000 yıl önce insanlar yerleşmiş, adını da hak etmiş. Arap coğrafyacılar ona Ümmül Bilad demiş, şehirlerin anası. Zerdüşt'ün burada doğduğuna inanılıyor, İskender burada evlenmiş, sonra kent koca bir Budist merkezine dönüşmüş. Marco Polo 1262'de buraya uğradığında hala asil ve büyük bir şehir görmüş. Bugün oradan geriye kalan, kilometrelerce uzanan, erimiş kerpiç duvarlardan ibaret. 3 farklı din, 3 farklı imparatorluk buradan geçmiş ve toprak hepsini yutmuş. Sadece 2 yapı ayakta kalmış, o da yarı harap. Afganistan'ın en ıssız vadilerinden birinde 65 metrelik tuğla bir kule duruyor, dünyanın en yüksek tuğla minarelerinden biri, üzeri tamamen oyma motifle kaplı. Asıl ilginç olan şu, bu kule o kadar erişilmez bir boğazda ki, dünya onun varlığını 1886'ya kadar bilmiyor. İlk fotoğrafı 1943'te çekiliyor, ilk Avrupalı bilim insanı ise ancak 1957'de oraya ulaşabiliyor. Ve etrafında bir zamanlar büyük bir başkentin olduğuna dair izler var ama kimse o şehri tam olarak bulamadı. Tacar eyaletinde 3 nehrin birleştiği yerde 1964'te Fransız arkeologlar gerçek bir Yunan şehri kazıyor. 6000 kişilik tiyatro, Korint sütunları, Zeus heykelli, sikkeler. İşin can alıcı noktası şu: bir tapınağın yanında Delfi kahininin ünlü özdeyişleri taşa oyulmuş halde bulunmuş, Yunanistan'dan yarım dünya öteye bir öğrenci tarafından buraya taşınmış. Ne yazık ki bu alan tam incelenmeden yağmalandı. Yine de bulunanlar bilim insanlarını Helen kültürünün doğuya ne kadar yayıldığını yeniden yazmaya zorladı. Kabil'e 40 kilometre uzaklıkta, dağ yamacında koca bir antik şehir, manastırlar, kaleler, ateş tapınakları, 2000 yıllık bakır işçiliği izleri. Bu şehir, dünyanın en büyük bakır yataklarından birinin tam üzerinde kuruluymuş. Yani arkeologlar bugün gerçek bir yarışın içinde. Madenciler bakıra ulaşmadan önce şehri kazıp çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdiye dek şehrin sadece 1/10'i incelenebildi. Batıda bir zamanlar Horasan'ın incisi denen Herat şehrinde devasa bir cami medrese türbe kompleksi duruyor. 1417 ile 1438 arasında Kraliçe Gevherşat tarafından inşa edilmiş. Zamanla depremler ve yüzyıllar bu kompleksin çoğunu yok etti. Geriye sadece birkaç narin, hafifçe eğik minare kaldı. Bir zamanlar dünyanın en güzel mimari topluluklarından birinin son tanıkları. Bamyan Vadisi'nde kayalara oyulmuş yaklaşık 1000 mağara var. 6. ve 7. yüzyıllar arasında Budist keşişlerin yaşadığı, resim yaptığı yerler. Uzun süre bu resimler sıradan fresk sanılıyor.
2008'de Japon bilim insanları bu duvarlardan bazılarının aslında yağlı boya olduğunu keşfediyor ve bu dünyada bilinen en eski yağlı boya tablo. O zamana kadar yağlı boyanın 15. yüzyıl Avrupa'sında icat edildiği düşünülüyordu. Bamyan bu tarihi 600 yıl geriye Afganistan dağlarına taşıdı. Orta Afganistan, 3000 metre yükseklikte art arda dizilmiş 6 göl turkuaz, neredeyse gerçek dışı bir mavi. Bu gölleri tutan duvarlar insan yapımı değil. Binlerce yıl boyunca mineralli su, traverten adı verilen kayacı biriktirerek kendi setlerini örmüş, bazı yerlerde 12 metreye kadar. Yani doğa kendi barajını kendi inşa etmiş. Şehrin kalbinde mavi cami duruyor, Hazreti Ali'nin burada gömülü olduğuna inanılan kutsal bir mekan. Asıl fenomen canlı. Caminin çevresinde 10 binlerce güvercin yaşıyor. Hepsi bembeyaz. Yerel inanışa göre bu yer o kadar kutsal ki, sürüye gri bir güvercin katılsa bile 40 gün içinde kar beyazına dönüşüyormuş. Kuzeydoğuda, Çin'e doğru uzanan dar bir şerit, Vahan Koridoru. 1271'de Marco Polo buradan geçerken dağların o kadar yüksek olduğunu yazmış ki kuşlar bile üzerinden uçamıyormuş. Bugün de neredeyse hiçbir şey değişmedi. Bölgede birkaç bin kişi yaşıyor, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri buradan doğuyor ve yakınlardaki Saresang madenleri binlerce yıl boyunca dünyanın neredeyse tek lacivert taşı kaynağıydı o taş. Mısır'da Tutankamun'un maskesinde bile var. 11 yer, 11 sır ve hepsi aynı topraktan çıktı. Ama işin ilginç yanı şu, bunların çoğu sadece rastlantıyla ya da bir jeoloğun, bir arkeoloğun oraya gidip bir bakayım demesiyle bulundu. Yani asıl soru şu, Afganistan'ın toprağı altında daha kaç tane böyle sır var? Hiç bulunmayı beklemeden mi kalacak? Bir dahaki videoda aynı soruyu bu sefer Orta Asya'nın diğer ucunda soracağız, İpek Yolu'nun başka bir unutulmuş durağında.